Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarımız için hem kolay hem de güzel tığ işi bir etek yaptım. Bugün bu etek anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Eteğin örgüsü çok kolay arkadaşlar. Bakın bu şekilde sadece trabzanlardan oluşan bir etek modeli. İki renkli çalıştım. Bakın uç bölümde beyaz renkli iplik ile kat görünümü yaptım. Görüntüsü böyle oldu. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Etek örgüsüne bel örgüsünden başlıyoruz. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre daha az sayıda veya daha çok sayıda zincir yapmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu etek örgüsünü yeni doğan bebeğe yapabilirsiniz. Her yaş kız çocuklarınız için yapabilirsiniz. Yetişkinler için de yaparak kullanabilirsiniz. Her yaş grubu için uygun bir etek modeli arkadaşlar. Yeni doğan bebek için yapacaksanız benim yaptığımdan 10-12 zincir eksik yapmanız yeterli olacaktır. Daha büyük çocuklar için de yapacak olduğunuz çocuğun beline ölçerek zincir ile başlarsanız iyi olur arkadaşlar. Modeli benim yerleştirdiğim gibi yerleştirdiğiniz zaman örgünüz sizin istediğiniz ölçüde olacaktır. Etek örgüsünde iplik olarak ben bu ipliği kullandım. 100 gram iplik üzerinde 240 metre var. Bu iplikten bir yumak bitti. İkinci yumaktan kullandım arkadaşlar. 1,5 adet ipliğe ihtiyacım var. Beyaz renkli iplik kullandım. Ben bugün bu ipliği kullandım. Bu renk ile yaptım arkadaşlar. Siz bu etek örgüsünü istediğiniz marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığları kullanmanızı tavsiye ederim. Tığ işi örgülerde eliniz sıkı olduğu zaman örgüler sert olur arkadaşlar. Benim elim çok sıkı değil. Bakın örgülerim sert değil. Bel örgüsünün buraya da ben dantel ve kurdaleden oluşan ikiliyi taktım arkadaşlar. Tercihinize göre siz bunu takmadan kullanabilirsiniz. İp kordon yapabilirsiniz. Benim gibi böyle dantel veya kurdale de tercih edebilirsiniz. Ben bugün etek anlatımını 1-2 yaş arası bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Ama dediğim gibi siz bu eteği yeni doğan ve her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Eteğin ölçülerini videonun sonunda göstererek ölçüyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. İpliği tığı hazırlayalım. Bu güzel etek örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videolarıma beğeni ve yorumları yapan arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye bel örgüsü için zincir yaparak başlıyoruz. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmayalım arkadaşlar. ...90 zincir yaptım. Benim yapacağım ölçü için bu 90 zincir yeterli. Çok sıkı olmayan zincirler yaptım bakın arkadaşlar. Bu sırada bu zincirler üzerine trabzanlar yapacağız. Bu 90 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. Sıfır noktasına başlangıcını tuttum. Ölçtüğüm zaman 39 santimetre zincir uzunluğu var. Siz bunu bebeğinizin beline göre ölçerek yaparsanız çok iyi olacaktır. Bel ölçüsüne göre yapıyoruz arkadaşlar başlangıcına. Ama sizin bebeğinizin kilosuna, gelişimine göre bu zincir sayısı daha az veya daha çok yapabilirsiniz. Trabzanlar yapacağımı söylemiştim. 3 zincirde dönüş için yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. ilmek içine trabzan yapıyorum. Diğer ilmekleri de trabzan yaparak devam ediyorum.
Her ilmek içine bir trabzan yapıyorum. Bakın ikili trabzan yapıyorum. 2 defa da çıkarıyorum arkadaşlar. Zincirler üzerine trabzanlar yaparak devam edelim. Zincirler üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir sıra trabzan sırası oldu arkadaşlar. Bu bir sıra üzerinde 90 trabzan var. Trabzan yaptıktan sonra tekrar ölçüyorum. Trabzan yaptığımız zaman zincirler açılacak, ölçü biraz büyüyecektir arkadaşlar. Zinciri ölçmüştük, 39 santimetre gelmişti. Bakın bu şekilde ölçtüm, 40 santimetre geldi. Siz bu aşamasında tekrar bebeğinizin beline ölçün bunu, ona göre devam edersiniz. İkinci sırada yine trabzanlar yapacağız. Trabzanları boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bu sırada birleştirme yapıyorum. Bakın trabzan sırasını birleştiriyorum. Şu şekilde düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Bu son ilmek ile burada yaptığım bir ilmek var. Tığ takıyorum. İlmek kaydırması yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın sırayı birleştirdik. 2 zincir yapıyorum. Bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yapacağız bu sırada. İlk trabzanı bakın düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzanı düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. 2 zincir yaparak yaptığım bu ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu 2 zincirde bakın ters tarafta görünen trabzan oldu arkadaşlar. 2 sırayı tamamladık. Bu sırada trabzanları bir düz bir ters boşluklardan alarak trabzan yaptım. Bu ilk yaptığım sırayı birleştiriyorum burada arkadaşlar. Bakın burada 3 ilmek atlayarak oluşturduğum bir trabzan vardı. Bu ilmeğe tığ takıyorum. İpliği içinden çekiyorum. Bakın sıkı yaptım. İlmek alıyorum, sıkılıyorum. Bakın burayı birleştirdim. Artık birleşti. 3. sıradayım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada bu trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz taraftan görüyorum, düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ters tarafta görünüyor, ters taraftan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz tarafta görünüyor, düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yapalım, birleştirelim. Bir sonraki sırada yine nasıl görüyorsan o şekilde boşluktan alalım, trabzan yapalım. Yapacak olduğunuz bebeğin, çocuğun büyüklüğüne göre bu sıra sayısı 4 sıra olabilir, 5 sıra olabilir, 6 sıra olabilir arkadaşlar. Bel örgüsünü tercihinize göre istediğiniz kadar sıra sayısını yaparak tamamlayalım. Bel örgüsünü 4 sıra olarak yaptım. Sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. 1, 2, 3, 4. Ölçüyorum. Üç santimetre genişlik var arkadaşlar. Benim yapacağım ölçü için yeterli. Tercihinize göre siz bunu 5 sıra yapabilirsiniz, 3 sıra yapabilirsiniz.
Bu sırada modelleri yapıyorum. Modelleri üçlü trabzan şeklinde yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Trabzanları 3 defa da çıkararak yapıyoruz arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine bir üçlü trabzan yapıyorum. Bakın böyle şekilde yapıyorum. 1 2 3 defa da çıkardım. Bu 3 zincirde bir trabzan oluyor. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine 2 üçlü trabzan yapıyorum. Yavaş yapıyorum bakın. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bakın burada 2 ilmek atladım. Bu model arasında bir ilmek atlıyorum arkadaşlar. İkinci ilmeğe 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. Model bu şekilde oluyor. Sadece model arasında bir yerde 2 ilmek atlıyoruz, diğerinde 1 ilmek atlıyoruz. Her sırada bakın, hepsinde birer ilmek atlarsanız çok sık model oluşuyor arkadaşlar. Her model arasında 2 ilmek atlarsanız da modeller çok seyrek oluyor. Çok dar bir etek örgüsü elde ediyoruz. Onun için bir yerde 2 ilmek atlıyorum, bir yerde 1 ilmek atlıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri sıra sonuna kadar yaptım. Sıra sonunda bakın 1 ilmek kaldı. Bu iki yerde 2 ilmek atladım arkadaşlar modelin denk gelmesi için. Burada 1 ilmek boş kaldı bakın. Bu ilk yaptığım üst zincir ile ilmek kaydırma yaparak bir sırayı birleştiriyorum. Bu bir sıra üzerine 36 model oldu benim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. 36 model var bir sıra üzerinde. İlmek kaydırma yaparak bu 2 zincirli boşluğa geçiyorum. 3 zincir yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 üçlü trabzan yapıyorum. Diğer modele geçiyorum. 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Model çok kolay. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Diğer modele geçiyorum. 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İlmek kaydırma yapalım, birleştirelim. 2 zincirli boşluğa geçiş yapalım ilmek kaydırma ile. Tekrar 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan şeklinde örgüye devam edelim. Etek örgüsü bu şekilde devam edecek. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne ve tercihinize göre model sırasını tekrarlayarak etek örgüsünü tamamlayalım.
Model bölümünü 12 model sırası olarak yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. Santimetre olarak ölçüyorum. Başlangıçtan itibaren 19 santimetre yükseklik var. 13. sıradayım. İlmek kaydırma yaparak buraya geçiyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın üçlü trabzan yapıyorum yine. 3 defa da çıkarıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bu trabzanı bakın şu şekilde ilmeğe tığ takıyorum. Pıtırcık modeli yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasına da 3 üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar pıtırcık modelini bakın. Bu en son yaptığım trabzanın şu ilmeğe tığ takıyorum. Pıtırcık modeli yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan olarak yapıyorum. Üç defa da çıkardığımız trabzanı yapıyorum. Diğer model ortasına da 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bir pıtırcık modeli yapıyorum. Bu şekilde görüntü oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli burada yaptığım ilk model ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, görüntü böyle oldu. Burada bitirmiyorum. Beyaz renkli iplik ile bu modelleri yapmaya devam ediyorum. Katlı etek görünümü yapacağız. Beyaz renkli iplik kullanıyorum. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bakın. Bu sırada bir alt sırada yaptığım modelin şu şekilde buralara yapacağız trabzanları arkadaşlar modeli. İpliği bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan model yapıyoruz. Bir trabzan yapıyorum, üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın şu şekilde gösteriyorum. Buraya yapıyoruz arkadaşlar modeli. 2 üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu boşluğa yapıyorum. Bakın görüntü böyle. Burada yaptığımız modelin aynısı. Düz taraftan görüntüsü de böyle bakın. Katlı bölümünü yapıyoruz. Bu renk iplik arkadaşlar. Bakın burada bitti. İkinci yumak ipliğe başladım. Bu renk ipliğe. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli ilk model ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İlmek kaydırma yaparak bu iki zincirli boşluğa geçiyorum. 3 zincir yapıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 2 üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer model ortasına da 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum.
Bakın. Birkaç sıra bu şekilde beyaz ile modelleri yapalım. Beyaz renk iplik ile modelleri 3 sıra yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Bakın görüntü böyle oldu. 4. sırada bu renkli bölümün son sırasında yaptığım gibi pıtırcıklı modeli yapıyorum. Siz bunu 3 değil de 4 sırada yapabilirsiniz. Biraz daha uzun etek olsun istiyorsanız 4 sıra model yaptıktan sonra bu pıtırcıklı bölümü yapabilirsiniz. İlmek kaydırma yaparak bakın zincirli boşluğa geçiş yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan olarak yapıyorum bakın. Bu 3 zincirle birlikte 3 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Pıtırcık yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Diğer model ortasına 3 üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Pıtırcık modeli yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bakın. Buranın aynısı oluyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar yaptım. Son modeli sıra başında yaptığım bu 3 zincirli ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. İlmek içinden çektim. Bakın ben ipliği kestim. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Etek ucu katlı gibi göründü bakın böyle. Çok güzel oldu. Eteğin örgüsünü de bitirmiş oldum. Bakın. Hem kolay hem de güzel bir etek yaptık birlikte. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Yüksekliğini ölçüyorum. Başlangıçtan bitmiş olarak 25 santimetre. Bel örgüsünün buradan genişlik 24 santimetre. Bel örgüsü esnek oldu bakın. Bu da 1 yaş bebek için güzel bir ölçü. 1-2 yaş arası bir bebek için yaptım ben bugün. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya buraya kurdale, dantel takabilirsiniz. Ben bu şekilde 2 küçük bakın ince kurdale, bir tane de danteli birleştiriyorum. Buraya takıyorum. Ortayı buluyorum. Birleştirme yaptığım yerden şu şekilde katlıyorum. Buradan başlıyorum bakın. Çekiyorum. Bu düz taraftan aldığım trabzanlar üstte kalacak şekilde yapıyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edebilirsiniz. Siz istediğiniz gibi kordonlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.